Peter Jackson'ın yönettiği Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, Tolkien'in orta dünyasını beyaz perdeye başarılı bir şekilde aktarmış ve hafızalarda yer edinmiştir. Biz de sizlere bu videoda Yüzüklerin Efendisi serisi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz, unutmadan, Yüzüklerin Efendisi hakkında daha önce yaptığımız videomuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Üçlemede Frodo'nun amcası Bilbo Baggins karakterini canlandıran Ian Holm, Yüzüklerin Efendisi serisinden önce Yüzüklerin Efendisi'nin 1981 yapımı BBC radyo uyarlamasında Frodo Baggins karakterini seslendirmiştir. Üçlemede Saruman karakterini canlandıran Christopher Lee, üçlemede oynamadan önce de Yüzüklerin Efendisi kitaplarının büyük bir hayranıymış. Öyle ki Christopher Lee, Yüzüklerin Efendisi kitaplarını her sene bir kere okurmuş. Ayrıca serinin yazarı Tolkien'le tanışmış ve romanların uyarlamasında oynayan tek kişidir. Peter Jackson'ın üçlemesi gün yüzüne çıktığında Christopher Lee Gandalf'ı oynamak için niyetlense de kendisine Saruman rolü teklif edilmiş. Kendisi de ne olursa olsun böyle bir projede yer almak istediği için Saruman rolünü kabul etmiştir. Çekimler bittikten sonra kardeşlik üyelerinden 8'i birlikte geçirdikleri bu zamanları ölümsüzleştirmek için Elfçe 9 rakamının dövmesini yaptırmışlardır. Bu dövmeyi yaptırmayan tek kişi ise Gimli karakterini canlandıran John Rhys Davies'tir. Ian McKellen'dan önce Gandalf rolü pek çok ünlü oyuncuya teklif edilmiş. Bunlardan biri de bir başka ünlü oyuncu Sean Connery'ydi. Fakat Sean Connery yapılan 30 milyon dolar peşin artı üçlemenin elde edeceği karın %15'i teklifini kitapları okumadığı ve senaryoyu anlamadığı gerekçesiyle reddetmiş. Eğer Sean Connery Gandalf rolünü kabul etseydi toplamda tahmini 450 milyon dolar para kazanmış olacaktı. Orkları canlandıran bütün oyuncular ağızlarındaki pembelikleri siyaha çevirmek için meyan kökü bazlı bir içecekle sürekli ağızlarını çalkalamak zorunda kalmışlardır. Jimmy Fallon'ın programına katılan yıldız oyuncu Jake Gyllenhaal, Frodo rolü için seçmelere katıldığını ancak bu seçmenin hayli kötü geçtiğini belirtti. Gyllenhaal, sonucunda yönetmen Peter Jackson'ın kendisine "hayatımda gördüğüm en kötü oyuncusun" dediğini itiraf etti. Ne İngiliz aksanı kullanması gerektiğinden ne de repliğinden haberdar olan Gyllenhaal, seçmelerden hüsranla ayrılmış. Andy Serkis, Gollum karakterinin jest ve mimiklerini eroin bağımlılarının yoksunluk krizlerinden esinlenmiş. Ayrıca Andy Serkis, Gollum'u seslendirme sırasında yoğun kullandığı karakteristik sesi etkilenmesin diye Gollum suyu adını verdiği içinde bal, limon ve zencefilden oluşan karışımı seri boyunca içmiştir. Harry Potter yapımcıları ilk iki filmde Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris vefat ettikten sonra ilk olarak Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Gandalf karakterini canlandıran Ian McKellen'a teklif götürmüş fakat red cevabı almışlardı. Yıllar sonra Ian McKellen rolü neden reddettiğini BBC'nin bir programına konuk olduğunda açıklamıştır. Rolü reddetmesinin sebebi Richard Harris'in zamanında aralarında Ian McKellen'ın da olduğu birkaç oyuncuya oyunculuk teknikleri muazzam fakat çok tutkusuz oynuyorlar demesi. Gerçek büyücüyü kendisinin oynadığını belirten Ian McKellen, beni arayıp Harry Potter filmlerinde rol almak isteyip istemeyeceğimi sorduklarında az çok hangi karakter için aradıklarını tahmin etmiştim. Benim oyunculuğumu onaylamayan bir aktörün yarım kalan rolünü üstlenemezdim diyerek neden Dumbledore rolünü kabul etmediğini net bir şekilde açıklığa kavuşturmuştur. Sunucunun "yani Dumbledore olabilir miydiniz?" sorusuna da eğlenceli bir şekilde "bazı zamanlar Dumbledore'u görkemli bir şekilde oynayan aktör Michael Gambon'ın posterlerini gördüğümde onun ben olduğumu düşünüyorum" cevabını vermiştir. Yüzüklerin Efendisi, Kralın Dönüşü, Ben-Hur ve Titanic filmleri aldıkları 11 Oscar ödülüyle birlikte en çok Oscar ödülü kazanan film rekorunu elinde tutmaktadır. Ve son olarak Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü en iyi film dalında Oscar ödülü kazanan ilk fantastik filmdir.